Kazağı örmeye arka bedenden başlıyorum. İtalyan ilmek alma tekniğiyle toplam 157 ilmek alacağım. İlmek almama yetecek miktarda ip ayırıyorum. Ayırdığım ipi işaret ve baş parmağımın üzerinden geçiriyorum. Yumaktan gelen iple birlikte avucumun içinde birleştirip şöyle bir üçgen oluşturuyorum. 3 numaralı şişimle ilmek almaya başlıyorum. Şişimi ters taraftan şöyle çeviriyorum. Bir ilmek aldım. Bundan sonra ilmeklerimizi düz ve ters ilmek şeklinde alacağız. Düz ilmek alırken baş parmağımdaki ipin altından geçiyorum. Aradan çıkıp şu şekilde bir ilmek alıyorum. İlmekleri parmağımla tutuyorum dönmemesi için. Bu almış olduğumuz ilmek düz ilmek. Şimdi işaret parmağımdaki ipin altından geçip aradan çıkıyorum. Baş parmağımdaki ipi alıyorum. Bu almış olduğum ilmek de ters ilmek. Bu ipimiz ilmeğin önünde. Bu ilmekler ters ilmek olacak. Şimdi yine düz ilmek alıyorum. Baş parmağımdaki ipin altından geçip aradan çıkıyorum. Diğer ipi alıyorum. Bir düz ilmek aldım. Şimdi ters ilmek alıyorum. Düz, ters, düz, ters. Devam edelim. ...156 ilmek aldım. Son ilmek düz ilmek. 157. ilmeği de normal ilmek alma yöntemiyle alıyorum. İlmekler çözülmesin diye. Dönüyorum. Birinci sıraya başlıyorum. İlk kenar ilmeği ipim arkada örmeden sağ şişime aktarıyorum. İpimi ön tarafa getiriyorum. Sırada ters ilmek var. Ters ilmeği örmeden kaydırdım. Tekrar ipi arka tarafa alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. Ters ilmeği aldım. Düz ilmeği örüyorum. Düz ilmeklerin yönü ters geldiği için arka kanatlarını örerek alıyorum. Daha sonraki sıralarda normal örmeye başlayacağım. Ters ilmeği kaydırıyorum. Düz ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmekten önceki ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği kenar ilmek olarak örüyorum. Arka kanadını alarak örüyorum. Kenar ilmekleri bu şekilde öreceğim. Düz kenar ilmekleri. Dönüyorum. İlk kenar ilmeği ipim önde örmeden kaydırıyorum. Sıradaki düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıranın sonuna geldim. Son ters ilmeği de örüyorum. İkinci sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bu şekilde 2 sıra daha örelim. Kenar ilmeği ipim arkada şu şekilde örmeden alıyorum. Sıradaki ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Devam edelim. Ters ilmekleri örmeden alıp düz ilmekleri örerek toplam 4 sıra ördüm. Şimdi hem düz hem de ters ilmekleri örmeye başlıyorum. Birebir lastik örgüye geçiyorum. Kenar ilmeği şu şekilde ipim arkada örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Daha sonra düz ilmeği örüyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son kenar ilmeği de düz örüyorum. Arka kanadını alarak. Birebir lastiğin birinci sırasını tamamladım. İkinci sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği ipim önde örmeden alıyorum. Yine düz ilmekleri de ters ilmekleri de örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde birebir lastik örgümüze devam edelim. İstediğimiz yüksekliğe gelince tekrar birlikte olacağız. Ters ilmekleri örmeye başladığım ilk sıradan itibaren 12 sıra birebir lastik ördüm. Lastik örgünün uzunluğu yaklaşık olarak 3 santimetre. Şimdi 3,5 numaralı şişlerle düz örgüye geçiş yapıyorum. Şişleri değiştiriyorum. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Son kenar ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum. Dönüyorum. Arka tarafta ipim önde, kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters öreceğim. Bundan sonra örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek kol evine kadar örelim. Düz örgüye geçtikten itibaren 146 sıra ördüm. Lastik başlangıcından son ördüğüm sıraya kadar uzunluk yaklaşık olarak 41 santimetre. Şimdi kol ilmeklerini eksiltmeye başlıyorum. İlk olarak 9 ilmek sağ kenardan, daha sonra da sol kenardan 9 ilmek eksilteceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Toplam 9 ilmek eksilteceğim. Dokuz ilmek eksilttim. Sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Sol şişimde 9 ilmek kaldı. Bu 9 ilmekten 7'sini örmeden sağ şişime tekrar aktarıyorum. Sol şişimdeki ikinci ilmeği birinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Şimdi sağ şişimden bir ilmek alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek eksilttim. Bir ilmek de örmüş olduğum ilmeklerden alıyorum. 9. ilmeği eksiltip dönüyorum. Sıra sonuna kadar ters örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Şimdi ikişer ilmek eksiltmeye başlıyorum. Hem sağ kenardan hem de sol kenardan 2 ilmek eksilteceğim. Bu ilmek eksiltmeleri her 4 sırada bir tekrarlayacağım. Toplam 8 kez tekrar edeceğiz.
İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz ördükten sonra şimdi 2 ilmek eksilteceğim. Bu 4 ilmek üzerinden 2 ilmek eksilteceğim. İlk birinci ilmeği de düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağ şişime alıyorum ilmekleri. Sol şişimle arka taraftan ikinci ilmeği alıyorum. Ön taraftan da üçüncü ilmeği alarak yer değiştiriyorum. Örmüş olduğum birinci ilmeği de tekrar sol şişime aktarıyorum. İkinci ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sağ şişime alıyorum bu ilmeği. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Tekrar sol şişe aktarıyorum. Dördüncü ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçirip tekrar sağ şişe alıyorum ilmeği. 2 ilmek eksilttim. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar düz örmeye devam ediyorum. Sol şişimde 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmekten ilk 4'ünü ilmek eksiltirken kullanacağım. İlk üçünün yönlerini değiştirerek şu şekilde sağ şişime örmeden alıyorum. İkinci ilmeğe önden batıyorum. Üçüncü ilmeği de arka taraftan alıyorum. Tekrar sol şişime aktarıyorum. İlk ilmeği örmemiştim. Şimdi ikinci ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum. İlk ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Bu ilmeği tekrar sağ şişe alıyorum. Dördüncü ilmeğin de yönünü değiştirip arka kanadını alarak düz örüyorum. Üçüncü ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçirip ikinci ilmeği eksiltiyorum. Daha sonra kalan 3 ilmeği de örüyorum. Sağ ve sol kenardan ikişer ilmek eksilttim. Şimdi 3 sıra daha öreceğim ve yine ilmek eksilteceğim. 3 sıra örelim. Eksilttiğim ilmeklerin üzerine 1 2 3 sıra ördüm. Ön yüzden tekrar ikişer ilmek eksilteceğiz. Eksiltmeleri hep ön yüzden yapıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde kenar ilmeği aldıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmekten ikisini eksilteceğim. Birinci ilmeği örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arka taraftan ikinci ilmeği alıyorum. Ön taraftan da üçüncü ilmeği alıp tekrar sol şişe aktarıyorum. Örmüş olduğum birinci ilmeği de sol şişe aldıktan sonra ikinci ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar bu ilmeği sağ şişe alıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Sol şişe aldıktan sonra dördüncü ilmeği üzerinden geçirip ikinci ilmeği eksiltiyorum. İlmeği tekrar sağ şişe alıyorum. Yine 2 ilmek eksilttik. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sol şişimde 7 ilmek kaldı. Bu ilk 4 ilmeğin yönlerini değiştirerek 2 ilmek eksilteceğim. İlmeklerin yönünün sol tarafa bakması için önce yönlerini değiştiriyorum. Dördüncü ilmeği tekrar sol şişe aktardıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği ön taraftan alıyorum. Üçüncü ilmeği arka taraftan alarak tekrar sol şişime aktarıyorum. Birinci ilmeği örmemiştik. Şimdi ikinci ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. Birinci ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Üçüncü ilmeği tekrar sağ şişime aktarıyorum. Dördüncü ilmeğin arka kanadını düz örüyorum. Üçüncü ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Kalan ilmekleri de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde 6 kez daha ilmek eksilteceğiz. 3 sıra örüp
ön yüzde dördüncü sırayı örerken kenarlardan ikişer ilmek eksilteceğiz. 6 kez eksiltme yaptıktan sonra düz örgüye devam edeceğiz. Yaka ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Arka bedeni yaka ilmeklerini eksilteceğim sıraya kadar ördüm. İlk ilmek eksilttiğim sıradan itibaren 70 sıra ördüm. Uzunluk olarak ise 18,5 santimetre. İlk olarak 9 ilmek eksilttikten sonra ön yüze geldiğimde kenarlardan ikişer ilmek eksiltmeye başladım. Bu işlemi her 4 sırada bir tekrarlayarak 8 kez ikişerli ilmek eksilttim her iki kol kenarından. 25 ilmek sağ kenardan, 25 ilmek de sol kenardan eksilttim. Toplam 50 ilmek eksildi. Şişimde kalan ilmek sayısı da 107 ilmek. Omuz ve yaka ilmeklerini de ayırdım. Sağ omuz için 39 ilmek, sol omuz için 39 ilmek, yaka için de 29 ilmek ayırdım. Bu iki ayraç arasındaki ilmekleri kapatmayacağım. İlmek tutucu da beklemeye alacağım. Önce sağ omuzu öreceğiz. Yine omuzları örerken yaka kenarından eğim vermek için 3-2-1 şeklinde 6'şar ilmek eksilecek. Şimdi ayraca kadar düz örmeye devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar düz örelim. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan önceki ilmeği sağ şişime örmeden kaydırıyorum, dönüyorum. Şimdi yaka kenarından 3 ilmek eksilteceğim. İlk olarak ikinci ilmeği örmeden aldığım ilmeğin içinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Daha sonra 2 ilmeği örerek eksilteceğim. Birinci ilmeği ördüm. Tekrar ilk ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirdim. İkinci ilmeği eksilttim. Üçüncü ilmeği de ördükten sonra eksiltiyorum. 3 ilmek eksilttim. Sıra sonuna kadar örüp tekrar ön yüzde devam edelim yaka kenarına kadar. Yaka kenarına geldim. Yine son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2 ilmek daha eksiltiyorum. Birinci ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek daha eksiltiyorum. Toplam 2 ilmek eksildi. Yine sıra sonuna kadar örüp dönelim. Yaka kenarına geldim. Yine son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Yaka kenarında bir ilmek daha eksilteceğiz. Bu ilmek son eksiltme olacak. Toplam 6 ilmek eksilmiş oluyor. Şimdi omuz eğimi vermek için kalan ilmekleri ayıracağım eşit olarak. Önce ilmeği eksiltelim. Bir ilmek eksilttim. Şişimde toplam 33 ilmek kaldı. 11'li gruplar şeklinde ilmekleri ayırıyorum. 11 ilmek sonra buraya bir ayraç yerleştirdim. Devam ediyorum. Bir ilmek sonra bir ayraç daha yerleştiriyorum. Bu tarafta da bu ilmekle birlikte 11 ilmeğim kaldı. Omuz eğimi vermek için kısa satır çalışması yapacağız. İkinci ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm, dönüyorum. İlk kısa satır dönüşümü yapıyorum. Sol şişimden bir ilmek sağ şişimi alacağım. İpim ön tarafta. İlmeği şöyle geriye doğru çekerek sıkıştırıyorum. Çift ilmek oluşturuyorum. Burada delik oluşmaması için bu işlemi yaptım. Devam ediyorum. Yaka kenarına kadar örüyorum.
Yaka kenarına geldim. Dönüyorum. Ayraca kadar örüyorum. İkinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Yine ipim önde. İlk ilmeği sağ şişe kaydırıp geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Yaka kenarına kadar devam ediyorum. Kısa satır dönüşlerini tamamladım. Şimdi arka tarafta ilmekleri örerek kapatacağım. İlk ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. İlk kısa satır ilmeğine kadar bu şekilde ilmekleri eksiltiyorum. İlk kısa satır ilmeğine geldim. Çift ilmek. Şimdi bu ilmeği örerken her iki ilmeğe de batıyorum şu şekilde. Çift olarak örüyorum. İlmeği kapatıyorum. Devam ediyorum. Diğer kısa satır ilmeğini de aynı şekilde örüp kapatacağız. Bütün ilmekleri kapatalım. Sağ omuz ilmeklerini kapattım. Omuzu dikmek için bir miktar ip ayırıp ipi kesiyorum. Son ilmeğin içinden ipi geçirip sabitliyorum. Bu şekilde sağ omuzu kapattım. Şimdi buradaki 29 ilmeği bir ilmek tutucuya alıyorum. Kapatmıyorum yaka ilmeklerini. Buradan ön taraftan ipimi takarak şimdi sol omuzu örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar örüp yaka kenarında bir ilmek kalana kadar arka taraftan da örelim. Yaka kenarına kadar ördüm. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Şimdi buradan da ilk 3 ilmeği eksilteceğiz. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. 2 3. Şimdi devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına dönüyorum. Yaka kenarına geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi 2 ilmek daha eksiltiyorum. 1 2. Sıra sonuna kadar örüp dönelim. Yaka kenarına geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Yaka kenarındaki son ilmeği eksilteceğim ve kısa satır dönüşlerine başlayacağım. Kısa satır dönüş yerlerini işaretliyorum. 11 ilmek sayıyorum.
Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. 11 ilmek sonra bir ayraç daha yerleştiriyorum. Şimdi bir ilmek eksiltip ikinci ayraca kadar öreceğim. Bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Dönüyorum. İpim önde. İlk ilmeği sağ şişe alıp şöyle geriye doğru çekip çift ilmek oluşturup tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Ters örerek yaka kenarına kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Ön taraftayım. Şimdi bu ayraca kadar örüp ikinci kısa satır dönüşünü yapacağım. Dönüyorum. Yaka kenarına kadar öreceğim. Önce bu ilmeği sağ şişe alıp geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Yaka kenarına kadar örüyorum. Ön taraftan ilmeklerimi kapatacağım. İlk kısa satır ilmeğine kadar ilmekleri örerek kapatıyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüp bu ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Çift ilmek. Bu iki ilmeği de şöyle ikisini birlikte alarak düz örüyorum. İlmeği kapatıyorum. Diğer kısa satır ilmeğini de aynı şekilde örüp kapatalım. İlmekleri kapattım. Omuzu dikmek için bir miktar ip ayırıp ipi kesiyorum. Kalan ilmeğin içinden ipi geçirip sabitliyorum. Arka bedenin örme işlemini tamamladım. Şimdi ön bedeni örmeye başlayacağım. Aynı şekilde ilmek alıp aynı şekilde örgüyü devam ettireceğiz. 3 numaralı şişlerle İtalyan ilmek alma tekniğini kullanarak 157 ilmek alıyoruz. Düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden 4 sıra örüp daha sonra birebir lastik örgüye geçiyoruz. 12 sıra birebir lastik ördükten sonra 3,5 numaralı şişlerle düz örgüye başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir miktar ördükten sonra birlikte olacağız. Ön bedeni örmeye başladım. Lastik ördükten sonra toplam 90 sıra düz ördüm. Lastik başlangıcından son örmüş olduğum sıraya kadar olan uzunluk yaklaşık olarak 27 santimetre. Şimdi ön bölümü iki parça halinde örmeye başlayacağız. Ayraçlarla ayırmış olduğum orta bölümdeki 7 ilmek ilik patı olacak. Bu ayracın sağ tarafında 75 ilmek, bu ayracın da sol tarafında 75 ilmek bulunuyor. Şimdi ayraca kadar öreceğim. Daha sonra bu ayraçtan itibaren olan ilmekleri bir ilmek tutucuya alıp sağ tarafı örmeye başlayacağım. Ayraca kadar düz örelim. Ayraca kadar 75 ilmek ördüm. Kenar patıyla birlikte toplam 82 ilmeği bir ilmek tutucuya alıyorum.
Şimdi sağ tarafı örmeye devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi ön yüzden düz, arka taraftan ters örerek 54 sıra daha örelim. Sağ taraftan kol ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. 54 sıra ördüm. Son sıradan itibaren ilk başlangıca kadar toplam 41 santimetre oldu. Aynen arka bedende olduğu gibi. Şimdi kol evi için 9 ilmek eksiltiyorum. İkinci ilmeği örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek eksilttim. Şimdi sıra sonuna kadar örüp tekrar gelelim. Tekrar kol evine geldim. Şimdi 2 ilmek daha eksilteceğim. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek daha örüyorum. Sıradaki 4 ilmek üzerinde 2 ilmek eksilteceğim. Birinci ilmeği örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği arka taraftan alıyorum. Üçüncü ilmeği de ön taraftan tekrar sol şişe geçiriyorum. Birinci ilmeği sol şişe aldıktan sonra ikinci ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Üçüncü ilmeği örüyorum. Tekrar sol şişe alıyorum bu ilmeği. Dördüncü ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Bu sırayı tamamlayacağım. 3 sıra daha öreceğim. Dördüncü sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Son eksiltmenin üzerine 1 2 3 sıra ördüm. Dördüncü sırayı örerken şimdi 2 ilmek daha eksiltiyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek örüyorum. Bu ilk 4 ilmekten ilkini örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği arka taraftan alıyorum. Üçüncü ilmeği de ön taraftan tekrar sol şişe aktarıyorum. Bu örmüş olduğum ilmeği de sol şişe alıyorum. İkinci ilmeği üzerinden geçirdim. Bir ilmek eksilttim. Bu ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Sol şişe aldıktan sonra dördüncü ilmeği de üzerinden geçiriyorum. İkinci ilmeği eksilttim. Bu sırayı tamamladıktan sonra 3 sıra daha örelim. Dördüncü sırada kol kenarından 2 ilmek eksiltirken yaka kenarından da ilmek eksiltmeye başlayacağız. Devam edelim. Eksilttiğim ilmeklerin üzerine 3 sıra ördüm. Dördüncü sırayı örerken kol kenarından 2 ilmek, aynı zamanda yaka kenarından da 2 ilmek eksiltiyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek örüyorum. Bu 4 ilmekten ilkini de ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ördüğüm birinci ilmeği sol şişe alıyorum. İkinci ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Üçüncü ilmeği örüyorum. Tekrar sol şişe alıyorum. Dördüncü ilmeği de üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar devam ediyorum örmeye.
Sol şişimde 7 ilmek kaldı. İlk 4 ilmeğin önce yönlerini değiştirerek sağ şişe alıyorum. Bu ilmeği tekrar sol şişe aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ön taraftan üçüncü ilmeği alıyorum. Arka taraftan da ikinci ilmeği aldım. Yer değiştirdiğim ilmeklerin ilkini örüyorum. Şişimdeki ilk ilmeği de bunun üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Üçüncü ilmeği sağ şişe örmeden alıyorum. Dördüncü ilmeği örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Kalan ilmekleri de örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi 3 sıra daha örelim. Kol kenarından 2 ilmek eksilteceğiz. Yaka kenarından artık birer ilmek eksiltmeye başlayacağız. 3 sıra örelim, tekrar birlikte olacağız. Üç sıra ördüm. Şimdi kol kenarından 2 ilmek eksiltirken yaka kenarından 1 ilmek eksiltmeye başlıyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek örüyorum. İlk 4 ilmekten birinciyi örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Bu ördüğüm ilmeği tekrar sol şişe alıyorum. İkinci ilmeği üzerinden geçiriyorum. Üçüncü ilmeği de örüyorum. Tekrar sol şişe alıyorum. Dördüncü ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar örüyorum. Sol şişimde 5 ilmek kaldı. Bu 5 ilmekten ilk ikisinin yönünü değiştiriyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Birinci ilmeği de üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek eksilttim. Kalan 3 ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Bundan sonra eksiltmelerimizi bu şekilde sürdüreceğiz. Kol kenarında 1, 2, 3, 4 kez ikişer eksiltme yaptım. Yine 4 kez aynı şekilde ikişer eksiltme yapacağız. Yaka kenarında ise bundan sonra her 4 sırada birer ilmek eksilteceğiz. Bu son eksiltmede olduğu gibi. Toplam 14 kez ilmek eksilteceğiz. Şişimizde 33 ilmek kalacak ve örmeyi sürdüreceğiz. Omuz eğimini verirken tekrar birlikte olacağız. Örgümüzü omuz eğimlerine kadar ördüm. Kalan 33 ilmeği de 11'er ilmeklik 3 gruba ayırdım. İlk ilmek eksilttiğim sıradan itibaren toplam 75 sıra ördüm ve kol kenarında 25 ilmek eksildi. Yaka kenarında ise ilk eksiltmede 2 ilmek eksilttim. Daha sonra her 4 sırada birer ilmek eksilterek toplam 17 ilmek eksilttim. Şimdi omuz eğimlerini verdikten sonra bu bölümü kapatacağız. İkinci ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm, dönüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İlk ilmeği sağ şişe geçirdikten sonra şöyle geriye doğru çekip ilmeği sıkıştırıp çift ilmek oluşturuyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeği örüp dönüyorum. Şimdi bu ayraca kadar örüp ikinci kısa satır dönüşünü yapacağım. Dönüyorum. İlk ilmeği sağ şişime alıyorum. Geriye doğru çekip sıkıştırıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Kısa satır dönüşlerini tamamladım. Şimdi arka taraftan bütün ilmekleri örerek kapatıyorum. Kısa satır ilmeğine kadar devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Çift ilmek. Bu çift ilmeği şu şekilde birlikte örüyorum ve ilmeği kapatıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu kısa satır ilmeğinde aynen bu ilmek gibi örüp devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri kapatalım. İlmekleri kapattım. Son bir ilmek kaldı. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içinden ipi geçirip sabitliyorum. Şimdi ipi iğneye geçireceğim ve gizleyeceğim. İlmekler arasından ipi geçiriyorum. Fazlalığı kesiyorum. Sağ tarafı tamamladım. Bu taraf sol omuzumuz oluyor. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Buradaki ilk 7 ilmeği ilik patı için ayıracağım. Kalan ilmeklerle örmeye devam edeceğim. İlmek tutucudaki ilmekleri şişe aktarıyorum. Ayraca kadar olan 75 ilmeği şişe geçirdim. Ayraçtan sonraki 2, 4, 6, 7 ilmeği daha küçük bir ayraca alıyorum. Bu ilmekleri kapatmıyorum. İlik patını örerken buradan devam edeceğiz. Şimdi aynen sağ tarafta yaptığımız gibi bu tarafta da örgümüzü sürdüreceğiz. Simetrik olarak. İpimi takıyorum. Örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Arka taraftan ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Toplam 54 sıra daha örelim. Kol ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. 54 sıra ördüm. Şimdi kol kenarında ilmek eksiltmeye başlayacağım. Örmeye başlayacağım. Sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Kenar ilmeği alıyorum ve örmeye başlıyorum. Sol şişimde 9 ilmek kaldı. İlk 7 ilmeği sağ şişime aktarıyorum. Son ilmeği
bir önceki ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Şimdi sırayla bu ilmekleri sol şişe aktarıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek eksilttim. Bir ilmek de örmüş olduğum ilmeklerden alıyorum. Bu ilmeği de eksiltiyorum. Toplam 9 ilmek eksilttim. Dönüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar örmeyi sürdürüyorum. Sol şişimde 7 ilmek kaldı. 4 ilmekten ikisini eksilteceğim. Önce bu 4 ilmeğin yönlerini değiştirerek sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeği tekrar sol şişe aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sol şişimle önden üçüncü ilmeği alıyorum. Ve diğer ilmeği de arka taraftan tekrar sol şişe aktardım. Bu ilmek örmeden aldığımız ilk ilmek. İkinci ilmeği arka kanadını alarak düz örüyorum. Birinci ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Üçüncü ilmeği de yine örmeden sağ şişime alıyorum. Dördüncü ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği üzerinden geçiriyorum. İkinci ilmeği eksilttim. İlmeklerin yönü sol tarafa bakıyor. Kalan 3 ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. İlk çift eksiltmeyi yaptım. Bundan sonra 3 sıra daha öreceğiz. Bir çift eksiltme daha yapacağız. Daha sonra 3. çift eksiltmeyi yaparken yaka kenarından da ilmek eksiltmeye başlayacağız. Tekrar birlikte olacağız. Kol kenarında 2 kez ikişerli eksiltme yaptım. 3 sıra ördüm. Şimdi 4. sırayı örerken sağ tarafta yaka kenarında bir çift eksiltme, yine kol kenarında da bir çift eksiltme yapacağız. Kenar ilmeği alıyorum. 2 ilmek örüyorum. Sıradaki 4 ilmeğin birincisini örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Örmüş olduğum ilmeği tekrar sol şişe aktarıyorum. İkinci ilmeği birinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Tekrar bu ilmeği sağ şişe alıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Tekrar sol şişe aktarıyorum. Dördüncü ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçirip tekrar sağ şişe alıyorum. İlmeklerin yönü sağ tarafa bakıyor. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Sol şişimde 7 ilmek kaldı. İlk 4 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Sağ şişime alıyorum. Son ilmeği tekrar sol şişe alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği önden, üçüncü ilmeği arka taraftan tekrar sol şişe aktarıyorum. Bu ilmeğin arka kanadını alıp düz örüyorum. Şişimde olan birinci ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar üçüncü ilmeği sağ şişime alıyorum. Dördüncü ilmeğin arka kanadını örüp bu ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. Kalan ilmekleri de örüp sırayı tamamlıyorum.
Yaka kenarında ilk eksiltmeyi yaptım. Şimdi 3 sıra örelim. 4. sırayı örerken yaka kenarında birer ilmek eksiltmeye başlayacağız. Son eksilttiğim ilmeklerin üzerine 3 sıra ördüm. Şimdi yaka kenarından birer birer ilmek eksiltmeye başlayacağız. Bundan sonra her 4 sırada bir ilmek eksilteceğiz. Kenar ilmeği alıyorum. 1, 2 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. İlmeğin yönü sağ tarafa bakıyor. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Sol şişimde 7 ilmek kaldı. İlk 4 ilmeğin yönlerini değiştirerek sağ şişime alıyorum. Son ilmeği tekrar sol şişe aktarıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği önden, üçüncü ilmeği arka taraftan sol şişe aktardım. Yine ikinci ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. Sağ şişimde kalan ilk ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Bu ilmeği tekrar örmeden sağ şişime aktarıyorum. 4. ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. Bu ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Kalan ilmekleri örüyorum. Eksiltmelerimizi aynen diğer tarafta yaptığımız gibi simetrik olarak sürdüreceğiz. Yaka kenarında her 4. sırada bir ilmek eksiltmek üzere toplam 14 ilmek daha eksilteceğiz. Kol kenarında da yine her 4. sırada 4 kez ikişer ilmek eksilteceğiz. İlk ilmek eksilttiğimiz sıradan itibaren de 75. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. İlk kol kesiminden itibaren 74 sıra ördüm. 75. sırayı örerken kısa satır dönüşlerine başlıyorum. İkinci ayraca kadar olan ilmekleri örüyorum. Şişimde toplam 33 ilmek var. 11'erli 3 gruba ayırdım ilmekleri. İlk 2 11'lik grubu örüyorum. Ayraca kadar ördüm, dönüyorum. İlk kısa satır dönüşünü yapıyorum. İlk ilmeği sağ şişime alıyorum. Geriye doğru ilmeği sıkıştırıyorum. Örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Şimdi ikinci kısa satır dönüşünü yapacağım. Ayraca kadar örüyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği sıkıştırıyorum şu şekilde. Çift ilmek oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi bütün ilmekleri örerek kapatıyorum. Ön yüzde olduğumuz için düz örüyorum ilmekleri. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip eksiltiyorum. Kısa satır ilmeğine kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği de birlikte şu şekilde alıp örüyorum, kapatıyorum. Diğer kısa satır ilmeğini de aynı şekilde kapatıp sıra sonuna kadar devam edelim. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içinden geçirip sabitliyorum. Sol omuzun da örme işlemini tamamladım. Şimdi kolları örmeye geçebiliriz.
Kolların örme ve montaj işlemlerini, ayrıca yakanın yapılışını 3. videoda anlatacağım. 3. videoda görüşmek üzere.